1915 yılının sonbaharında, Gelibolu Yarımadası'nda rüzgar toprağın içinden geçerek siperlerin arasında uğuldarken, 19 yaşındaki Osmanlı eri Hüseyin Hilmi Efendi, Conk Bayırı'nın yamacında dar bir siperde dizlerinin üzerine çökmüş, cebinden çıkardığı küçük, buruşmuş defter yaprağına titreyen elleriyle son bir mektup yazıyordu. Üzerinde kurumuş çamur, barut kokusu ve günlerdir dinmeyen top seslerinin yarattığı bitkinlik vardı. Fakat o an kaleminin ucunda savaş değil, annesinin sesi ve küçük kız kardeşinin yüzü vardı. "Sevgili annem," diye başlıyordu mektup. "Burada gökyüzü bazen sizin oradaki gibi mavi oluyor. O anlarda eve dönmüş gibi hissediyorum. Eğer dönemezsem bil ki son nefesimde adını fısıldayacağım." Mektubun devamında ne kahramanlık vardı ne de büyük sözler. Yalnızca sıradan bir gencin eve duyduğu özlem, bahçedeki incir ağacını merak edişi, kardeşine nasihatleri ve annesinden helallik isteyişi vardı. Yazdığı her cümlede insanın savaş karşısındaki kırılganlığı hissediliyordu. Aynı günlerde, karşı siperlerde Avustralyalı er Thomas Whitfield da ailesine yazıyordu. Onun mektubu da benzer bir tonda ilerliyordu. "My dear mother, the cliffs are harsh and the nights are colder than I imagined. Sometimes I wonder what we are doing so far from home. Yet I carry your last letter in my pocket. It reminds me I am still your son before I am a soldier." Sevgili annem, kayalıklar çok sert ve geceler hayal ettiğimden daha soğuk. Bazen evden bu kadar uzakta ne işimiz var diye düşünüyorum. Yine de son mektubunu cebimde taşıyorum. Bu mektup, asker olmaktan önce hala senin oğlun olduğumu hatırlatıyor bana. İki genç, iki ayrı cephede, iki ayrı dilde ama aynı duyguyla yazıyordu. İkisi de mektuplarının ailelerine ulaşacağını düşünüyordu. Fakat kader her iki mektubu da yarım bırakacaktı. Kasım 1915'te şiddetlenen çatışmalar sırasında Hüseyin Hilmi'nin bulunduğu siper ağır top ateşi altına girdi. Çatışmanın ardından yapılan sayımda adı şehit listesine yazıldı. Üzerinde bulunan eşyalar arasında kan lekesi bulaşmış, katlanmış bir mektup vardı. Postaya verilememişti. Mektup, askeri evraklarla birlikte İstanbul'a gönderildi. Fakat savaşın karmaşasında tasnif edilemeden bir dosya içinde arşive kaldırıldı. Ne annesi o satırları okuyabildi, ne de kız kardeşi ağabeyinin son sözlerini duyabildi. Thomas Whitfield'ın mektubu ise gemiyle gönderilmişti. Fakat nakliye sırasında çıkan bir yangında birçok asker mektubuyla birlikte yok oldu. Onun ailesi de oğullarının son cümlelerini hiçbir zaman öğrenemedi. Savaş, yalnızca hayatları değil, kelimeleri de yarım bırakmıştı. 2015 yılında Çanakkale Kara Savaşları'nın 100. yılı anma hazırlıkları kapsamında Osmanlı arşivlerinde dijitalleştirme çalışmaları yapılırken tozlu bir dosyanın içinden sararmış bir mektup çıktı. Üzerinde şu ibare vardı: 19. Tümen, teslim edilemeyen mektuplar. Görevliler mektubu dikkatle açtığında Hüseyin Hilmi'nin annesine yazdığı satırlar gün yüzüne çıktı. Mürekkep solmuştu ama kelimeler hala yaşıyordu. Aynı yıl Avustralya'da bir müzede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında yangından kurtarılmış, yarı yanmış belgeler arasında Thomas Whitfield'ın mektubunun bir kısmı bulundu. İki ülkenin tarihçileri bu belgeleri karşılaştırdığında çatışmanın aynı günlerinde yazıldıklarını fark etti. Bir öneri doğdu. Ailelerin torunları bulunmalıydı. Araştırmalar sonucunda Hüseyin Hilmi'nin torunu Ayşe Demir ve Thomas Whitfield'ın torunu Michael Whitfield'a ulaşıldı. İkisi de dedelerini yalnızca aile hikayelerinden tanıyordu. Fakat şimdi ellerinde onların kendi el yazıları vardı. Ayşe, mektubu ilk okuduğunda gözyaşlarını tutamadı. "Bu satırlar bizim evde hiç okunmadı," dedi. "Sanki dedem 100 yıl sonra konuşuyor." Michael ise
büyükannesinin hep oğlunun son mektubunu beklediğini anlattı. "She waited by the door for years," dedi. "Now I finally hear his voice." İki torun, 25 Nisan 2015'te Gelibolu'da düzenlenen anma töreninde ilk kez bir araya geldi. Sahilde, dalgaların kıyıya vurduğu yerde, dedelerinin mektuplarını birlikte okudular. Tören sırasında hem Türk hem Anzak aileleri yan yana duruyordu. Bayraklar rüzgarda dalgalanırken bir sessizlik çöktü. Hüseyin Hilmi'nin mektubu Türkçe okundu. Ardından Thomas Whitfield'ın mektubu İngilizce. O an iki ailenin gözyaşları birbirine karıştı. Artık savaşın tarafları değil, insanlığın ortak mirası konuşuyordu. Atatürk'ün 1934'teki sözleri törende tekrar hatırlandı. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Bu sözler, 100 yıl sonra iki torunun el sıkışmasında yeniden hayat buldu. Bu olay, savaşın yalnızca cephede yaşanmadığını, ailelerin hafızasında da sürdüğünü gösterir. Yerine ulaşmayan bir mektup, bir asır sonra bile barışın kapısını aralayabilir. Savaş kelimeleri susturur. Fakat zaman, o kelimeleri yeniden konuşturabilir. Gelibolu kıyılarında bugün rüzgar hala esiyor. Fakat artık o rüzgar, top seslerini değil, iki ailenin ortak hatırasını taşıyor. Bir mektup, iki aile ve 100 yıl sonra gelen bir barış.